Bugün seninle belki de insanlığın en eski sorusuna iniyoruz. Dünyada kötülük neden var ve en acı olanı ben neden kötülüğe maruz kaldım? Kimi zaman bir insanın ihaneti, kimi zaman aileden gelen kırılmalar, kimi zaman hiç hak etmediğimiz halde başımıza gelen adaletsizlikler. Ve içimizde hep aynı soru. Bunu neden yaşadım? Bugün sana akademiden, felsefeden, psikolojiden, ruhsallıktan ve senin içsel deneyimlerinden oluşan bir bütün sunacağım. Kötülüğü ve karanlığı korkutmayan bir yerden, anlamlandıran bir yerden konuşacağız. Bu videonun sonunda zihnin berraklaşacak, kalbindeki düğümler çözülecek ve en önemlisi yaşadığın şeylerle ilgili çok derin bir anlam göreceksin. Bölüm 1. Dünyada kötülük neden var? Kozmik düzey. Bu sorunun cevabını iki taraftan ele alacağız. Bilim, felsefi ve ruhsal enerjik açıdan. Evrende karşıtlık yasası. Işığın anlam kazanması için karanlık gerekir. Sıcak ancak soğukla anlam bulur. Varoluşun temel yasası ikili karşıtlıktır. Uzak Doğu bunu Yin Yang diye adlandırır. Kabalistik gelenek zıtların birliği der. Modern fizik bile denge yasası der. Kötülük bu gezegende var çünkü iyiliğin anlam kazanması için karşıt olması gerekir. Ruhun gelişmesi için bir sınav alanına ihtiyacı vardır. Özgür irade ancak seçenek olduğunda ortaya çıkar. Eğer kötülük, acı, adaletsizlik diye bir şey olmasaydı, bizim merhamet, adalet, cesaret, iyilik ve ışık denen kavramlarla tanışmamız mümkün olmazdı. Burası ruhlar için bir okul. Karanlık, bu okulun müfredatındaki zor ders. Bölüm 2. Kötülüğün kaynağı nedir? Psikolojik düzey. Kötülüğün tamamen metafizik olduğunu düşünmek kolaydır ama gerçek çok daha karmaşıktır. Bilimsel psikoloji bize şunu söylüyor. İnsan kötü doğmaz. İnsan incinmiş haliyle kötülük üretir. Travma aktarımı toplumsal kötülüğün temelidir. Bir insan başkalarına zarar veriyorsa şunu bil. O kişi kendi acısının cehenneminde yaşıyordur. Çünkü gerçekten iyileşmiş biri kötü davranmaz, manipüle etmez, kırmaz, yalan söylemez ve zarar vermez. Zarar veren herkes aslında içsel bir boşlukla savaşıyordur. Bu nedenle kötülüğün psikolojik kaynağı çocukluk travmaları, güçsüzlük duygusu, sevgi yoksunluğu, kontrol ihtiyacı, kişilik bozuklukları, narsistik savunmalar. Ruhsal ve psikolojik tecrübeler birleştiğinde gördüğümüz şey şudur. Kötülüğün kökeni güçlülük değil, zayıflıktır. Bölüm 3. Kötülüğe neden maruz kalırız? 7 katmanlı açıklama. Burada 7 farklı açıdan açıklayacağım. İçlerinden biri veya birkaçı senin hikayene birebir dokunacak. Enerji uyumu yasası. Enerjimiz yükseldiğinde düşük titreşimli insanlar bizden uzaklaşır. Enerjimiz düştüğünde bize zarar verebilecek kişiler yaklaşır. Bu bir suçlama değildir. Bu titreşimsel çekimdir. Acı çektiğin dönemde şöyle bir şey yaşamış olabilirsin. Bir gecede hayatına yanlış kişiler girmiş olabilir. Kullanılmış, aldatılmış, haksızlığa uğramış olabilirsin. Zayıf hissettiğin dönemde daha çok saldırıya uğramış olabilirsin. Çünkü enerji şunu yapar. Titreşimin neyse karşına onu çıkarır. Karmik temizlenme. Karmik astrolojiye göre bazı ruhlar geçmiş yaşamdan kalan dersleri tamamlamak, yarım kalan bağları çözmek, ruhsal borçları ödemek
bir döngüyü kapatmak için belirli kişilerle yeniden karşılaşır. Bu kişiler genelde bizi en çok yaralayanlar, en çok sınayanlar, en çok değiştirenler ve en çok uyandıranlar olur. Bu adil değilmiş gibi görünür ama ruh düzeyinde adalet vardır. Gölge arketipi. Jung der ki, insanın içsel gölgesiyle yüzleşmesi için dışarıdan bir tetikleyici gelir. Yani hayatına giren kötü biri aslında bastırdığın korkularını, hayır diyememe halini, sınır koyamama durumunu, değersizlik duygunu ve susup içine attığın öfkeyi sana görünür hale getirir. Bu nedenle kötülüğe değil, ondaki mesaja bak. Ruhun gelişim aşamaları. Birçok öğreti şunu söyler: ruh kolay deneyimlerle büyümez. Bu dünyada maruz kaldığın kötülükler karakterini keskinleştirdi, sezgini güçlendirdi, insan okuma becerini geliştirdi, sabrını büyüttü, bilincini yükseltti, ruhunu daha olgun hale getirdi. Bugün olduğun kişi olmanı sağlayan şey tam olarak yaşadığın acılardı. Yolun temizlenmesi. Bazen hayatındaki kötülükler şunun işaretidir: oraya ait değilsin, buradan çık. Evren insanları hayatından şu şekillerle çıkarır: İhanet, yalan, maskelerin düşmesi, zorlanma, bir olayın patlaması. İlk anda acıtır ama geriye dönüp baktığında hep şunu söylersin: İyi ki gitmiş, yoksa bugün burada olamazdım. Her yaşadığın adaletsizlik sana şunu öğretir: ben nasıl biri olmak istemiyorum. Ben neyi hak etmiyorum. Ben neyi düzeltebilirim. Kötü örnekler bize iyi olmanın anlamını öğretir. İlahi kaderin koruyucu yüzü. Bazen yaşadığın kötülük aslında bir korunmaydı. Ama o an bunu göremezsin. Sonradan anlarsın. O insanın gerçek yüzünü erken görmem bir lütufmuş. O kapı kapanmasaydı daha büyük zarar görecektim. Evren beni farklı bir yola yönlendirdi. Kötülük bazen bir koruma mekanizmasıdır. Bölüm 4. İnsan neden kötü olur? Bilimsel açıklama. Psikiyatride kötülüğün bilimsel modeli şu şekilde anlatılır. 1. Empati eksikliği. Nörobilim bize şunu gösteriyor: beyindeki empati bölgeleri, özellikle ayna nöronlar, zayıf olduğunda kişi başkasının acısını hissedemez. Bu kişiler rahatlıkla kırar, rahatlıkla yalan söyler, rahatlıkla manipüle eder. Çünkü sonuçlarını içsel olarak yaşamazlar. 2. Dopamin bağımlılığı, kötülük hazzı. Bazı insanlar güç kazandıkça dopamin salgılar. Birine hükmetmek, onları zihnen kontrol etmek, maddi ya da duygusal olarak ezmek. Beyinde bağımlılık yaratır. Bu nedenle kötü davranış bir seçim değil, bir bağımlılık haline gelir. 3. Narsistik yapı. Narsistler gerçekte kırılgan, özgüvensiz, sevgi açlığı yaşayan, çocuklukta incinmiş kişilerdir. Kötülüklerini gücüm sanırlar ama aslında zırhlarıdır. Bölüm 5. Peki biz ne yapacağız? Kötülüğü anlamak yetmez. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Kötülüğe maruz kalmış bir ruh nasıl iyileşir? Burada sana 10 adımlık bir yol veriyorum. Yaşadığını inkar etme. Acıyı küçültmek iyileştirmez. İlk adım kendine şunu söylemen: evet, incindim. Suçluluk duygusunu bırak. Kötülüğe uğrayan kişi genelde kendini suçlar. Ben mi yanlış yaptım? Ben mi hak ettim? Ben mi iyi niyetliydim? Hayır, kötülük yapan kişi sorumludur. Sınır koymayı öğren. Yaşadığın şey seni güçlendirdi.
artık hayır diyebilirsin. Bu senin ruhsal yükselişinin bir parçası. İntikam değil, özgürlük. Gerçek iyileşme, karşı taraf acı çektiğinde değil, sen artık ona ihtiyaç duymadığında gelir. Öç almak ruhunu karanlığa bağlar. Bırakmak ise özgürleştirir. Karanlığın içindeki mesajı bul. Her kötülük bir öğretmen gibidir. Sana şunu öğretir. Ben daha iyisini hak ediyorum. Enerjini yükselt. Meditasyon, dua, zikir, doğada yürüyüş, nefes çalışmaları, sanat, ritüeller, niyet çalışmaları. Karanlıktan çıkarken ışığı beslemelisin. Ve en önemlisi iyilik üret. İyilik kötülüğe en güçlü cevaptır. Ama başkalarını değiştirmek için değil, kendini dönüştürmek için. Travma döngüsünü kır. Ben de geçmişte incindim ama bu bana kötü olma hakkı vermez dediğinde döngüyü kırmış olursun. Ruhunun neden güçlü olduğunu gör. Ruhsal öğretiler der ki, en zorlu sınavlar en güçlü ruhlara verilir. Eğer bunu yaşadıysan sen sıradan bir ruh değilsin. Sınavın ağırsa potansiyelin büyüktür. Affetmek değil, serbest bırakmak. Affetmek haklısın demek değildir. Bazen serbest bırakmak en büyük zaferdir. Bölüm 6. Dünyada kötülük neden gitmez? Çünkü burası bir sınav alanı. Ruhlar burada iyilik, merhamet, vicdan, duyarlılık, cesaret, adalet, erdem gibi dersleri öğrenir. Kötülük gitmez çünkü o iyiliğin öğretmenidir. Bölüm 7. Sonuç, sen karanlıktan geçtin ama karanlık değilsin. Bugün yaşadığın her kötülüğün içinden bir şeyle çıktın. Daha bilge, daha güçlü, daha sezgisel, daha uyanık, daha merhametli, daha farkındalıklı. Ve en önemlisi artık ışığın değerini biliyorsun. Karanlık seni kirletmedi, seni olgunlaştırdı. Seni uyandırdı, seni dönüştürdü. Eğer kötülüğü yaşadıysan, ışığı taşıyacak potansiyelin var demektir. Sen karanlığın içinden geçtin ama kendin karanlık olmadın. Bu büyük bir ruh başarısıdır. Eğer bu derin sohbet kalbine dokunduysa, bil ki yalnız değilsin. Bu dünyada ışığın kadar karanlığın da var. Ama sen hangisini büyütürsen o kazanır. Ve sen artık kendi yolunun ışığını yakmayı biliyorsun. Sevgiyle kalın.